Karşınıza geçmiş ve gözlerinizin içine bakıyor ve yıllar sonra belki de ilk kez sesi titriyor. Özür dilerim. Gerçekten pişmanım. Lütfen beni affet. Ve o anda bir şeyler oluyor içinizde. Bütün o yorgunluklar, kırgınlıklar, bir daha asla dediğiniz o anlar. Hepsi bir anda sarsılıyor. Çünkü o sözcükler tam da ruhunuzun en kırılgan yerine isabet ediyor. Sanki bu kez daha farklı. Bu defa daha gerçek. Peki ya değilse? Ya bu yaşananlar yıllardır oynanan çok eski ama çok eski bir oyunun mükemmel hazırlanmış bir perdesi ise? Ya beni affet cümlesi bir özür değil de bir tuzak ise? Ben Mustafa Çay. Bugün o anların tam içine dalacağız. İnsan beyninin derinliklerinden travma araştırmacılarının bulgularına kadar uzanan bir yolculukla bir narsist size beni affet dediğinde aslında neler olduğunu ve sizin o anda neler yapmanız gerektiğini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Narsisizm üzerine çok şey söylendi. Onlarca kitap yazıldı. Binlerce araştırma yapıldı. Ve bu araştırmaların tamamı birbirine yakın bir noktada buluşuyor. Narsisistik kişilik örüntüsüne sahip bireyler, ilişkilerinde sistematik ve tekrar eden belirli döngüler oluşturur. İdealizasyon, değersizleştirme, terk etme ya da terk edilme korkusu ve yeniden yakalama. İşte bu döngünün en kritik halkası olan yeniden yakalama anı tam da beni affet cümlesiyle başlar. Farklı kaynaklarda buna farklı isimler verilir. Hoover manevrası, geri çekme operasyonu, pişmanlık performansı gibi. Ama hepsinin de ortak paydası şu. Bu kendiliğinden gelişen bir şey değil. Bilinçli ya da bilinç dışı olarak devreye giren bir mekanizma. Ve bugün odaklanacağımız soru net ve kesin. Gerçek bir özürle narsisistik özür arasındaki fark nedir? Ve siz o kritik anın tam ortasındayken nasıl bir ayrım yapacaksınız? Affetmek kelimesi Arapçada af kökünden geliyor. Kelime anlamı silmek, geçmek, izini ortadan kaldırmak. Peki bu etimoloji bize ne söylüyor? Affetmek kökeninde bir silme eylemi, bir kaydı temizlemek, geçmişte olanın izini taşımayı bırakmak ve bu tanım aslında son derece sağlıklı bir psikolojik sürecin de tam karşılığı. Ama affetme kelimesi zamanla kültürel ve toplumsal bir anlam kaymasına uğradı. Özellikle Türkçe'de affetmek geri almak, ilişkiyi sürdürmek, karşıdakine bir şans daha vermek anlamıyla özdeşleşmeye başladı. Sanki affetmek bir köprü kurmaktı. Geriye dönmenin simgesiydi. Oysa Latince'de perdonare ve İngilizce'de forgiveness'ın kökü tam olarak şu anlama geliyor. Bütünüyle vermek. Ama kime? Karşındakine değil, kendinize, kendi iç huzurunuza. Bu dilsel ayrım göründüğünden çok daha derin. Çünkü Batı psikolojisinin affetme literatürü özellikle son 30 yılda affetmeyi bir ilişki kararı olarak değil, bir iyileşme süreci olarak tanımlamaya başladı. Yani siz birisini affedebilirsiniz ve o kişi hayatınızda olmaya devam etmeyebilir. Bu bir çelişki değil, bu bir bütünlüktür. Özür ve affetme ilişkisi insanlık tarihinin en eski sorularından biriyle iç içe geçiyor. İnsan gerçekten değişebilir mi? Antik Yunan'dan Stoacılara, Budist öğretilerden modern psikolojiye kadar bu soru farklı biçimlerde sorulmuş ve farklı yanıtlar verilmiş. Stoacı felsefede Marcus Aurelius şunu söylüyor. İnsanların seni incitmesine izin ver ama bu seni onlara benzetmesin. Bu yaklaşımda affetmek karşındakinin pişmanlığına bağlı değil. Affetmek karakteri korumak için yapılan bir içsel eylemdir. Budist gelenekte ise affetme neredeyse terapötik bir pratik olarak ele alınır. Metta meditasyonu yani sevgi, şefkat meditasyonu tam da bu konu üzerine kuruludur. Bizi inciten kişilere bile şefkatle bakabilmek üzerine. Ama bu şefkat o kişiyle aynı odada oturma zorunluluğunu doğurmuyor tabii. Modern psikoloji ise bu kadim bilgelikleri bilimsel dille yeniden formüle etti. Araştırmacı Jennifer Thomas ve Gary Chapman gerçek bir özrün 5 bileşeni olduğunu ortaya koydu. Pişmanlığı açıkça ifade etmek, tam sorumluluk almak, tazminat sunmak,
davranış değişikliğine gerçekten niyet etmek ve bağışlanmayı talep etmek. Ve narsisistik özürlerde bu 5 bileşenin büyük çoğunluğu ya eksiktir ya da tersine döner. Sıkıntı tam da budur işte. Şu soruyu sormadan devam edemeyiz. Neden narsistlerin özürleri bu kadar inandırıcı gelir? Eğer sahte iseler neden bu sahtelik bu kadar çok insanı bu kadar uzun süre boyunca etkiler? Cevap zihinsel değil, biyolojiktir. Nörobiyolog Robert Sapolsky'nin araştırmaları şunu ortaya koyuyor. İnsan beyni belirsiz aralıklarla gelen ödüllere düzenli ödüllerden çok daha güçlü tepki verir. Yani bazen iyi, bazen kötü davranan biri her zaman iyi davranan birinden daha fazla bağımlılık yaratır. Beyin bu ilişkiyi bir problem olarak değil, çözülmesi gereken bir bulmaca olarak kodlar. Psikiyatrist Judith Herman bunu travma bağı kavramıyla açıklıyor. İstismar ve tatlılık dönemleri birbirini izlediğinde beyin tam anlamıyla bir kumar makinesine bağlanmış gibi çalışmaya başlar. Belki bu defa kazanırım hissi bırakmaktan daha güçlü hale gelir. Ve sizi o ilişkide tutan şey artık sevgi değil, belirsizliğin ta kendisidir. Bir narsist beni affet dediğinde odağın nerede olduğuna dikkat edin. Gerçek bir özür şöyle başlar. Seni incittim ve senin acın benim için önemli. Odak karşındakindedir. Ama narsistik özür şöyle başlar. Ben çok kötü hissediyorum. Gerçekten de çok zor bir dönemdeyim. Bu ince ve kritik ayrıma dikkat edin. Gerçek bir özür sizi rahatlatır. Narsisistik özürse sizi daha da sorumlu hissettirir. Acaba çok mu abarttım dedirtir. O kadar da kötü değildi herhalde dedirtir. Ve işte bu hissi tanıdıysanız bu gaslighting'in tam kendisidir. Karanlık bir gecede sislerin içinde yol alan bir kaptan var. Uzakta bir fener yanıyor. Fener adeta bu tarafa doğru gel, bu yol güvenli diyor. Kaptan bu ışığa aldanıp yönünü o tarafa doğru çeviriyor. Ama o fener kayalıkların üzerinde. Onun ışık yayması güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Sadece var olduğunu gösteriyor. Narsistlerin özrü de genellikle işte bu fener gibi olur. Parlak, dikkat çekici ve umut vericidir. Ama altındaki kayalıklar değişmemiştir. Ve sizi en çok yıkan da bu olur zaten. Her seferinde aynı ışığı görür, aynı umudu taşırsınız ve her seferinde aynı kayalıklara çarparsınız. Peki empatisi yüksek insanlara ne oluyor bu süreçte? İşte burada çok kritik bir mekanizma devreye giriyor. Empatik sömürü döngüsü. Narsist sizden özür dilerken tam olarak en güçlü tarafınıza saldırır. Empatinize. İçinizde yankılanan, belki gerçekten de acı çekiyordur, belki bu defa pişman olmuştur düşüncesine seslenir. Ve o ses devreye girdiğinde kendi acınız arka plana çekilir. Farkında olmadan mağdur konumundan bakıcı konumuna geçersiniz. Bütün bunlar o kadar hızlı olur ki çoğu durumda ne zaman geri döndüğünüzü bile anlayamazsınız. Peki böyle bir tabloda ne yapmalısınız? İlk olarak yavaşlayın. O anın yarattığı duygusal baskı gerçektir. Ama baskı altında verilen kararlar çoğu zaman en kötü kararlardır. Bugün bir karar vermek zorunda değilsiniz. İkinci olarak kelimeleri değil, örüntüleri okuyun. Bir özrün gerçek olup olmadığını o anki sözcüklerden anlayamazsınız. Aylarca, yıllarca süren davranış örüntüsünden anlarsınız. Söyledikleri değil, yaptıkları ve yapmadıkları size gerçeği söyler. Ve üçüncü olarak tepkinizi ertelemek bir hak değil, bir zorunluluktur. Düşünmem lazım demek bir zayıflık değil. Bu olgun ve sağlıklı bir sınırdır. Narsistler genellikle anında yanıt bekler ve bu beklenti de manipülasyonun ta kendisidir. Görüldüğü üzere sınır bir ceza değil, nasıl muamele görmek istediğinizi ilan etmenizdir. Tıpkı bir ülkenin sınırlarının başka ülkeleri cezalandırmak için değil, kendi topraklarını korumak için çizilmesi gerektiği gibi. Affetmek mi, bırakmak mı? Belki de ihtiyacınız olan sözcük affetmek bile değildir. Çünkü affetmek kültürel olarak çok fazla anlam yüklü bir kelime. Affettim dediğinizde sanki bir borcu siliyor, bir hesabı kapatıyor gibi hissedersiniz. Belki gerçekte ihtiyacınız olan şey bırakmaktır. Bırakmak şu demektir. Olan oldu. Yaşananları değiştiremem. Ama bu olayı, öfkemi, bu beklentimi artık taşımayacağım. Çünkü taşıdığım ağırlık onu değil, beni eziyor.
Bu yapılanları onaylamak demek değil. Bu kendi özgürlüğünüz için verilen bir karardır. Birileri size bir zamanlar şunu söylemiş olabilir. Biri sana zorla zehir içirdi diye sen de içmeye devam etmek zorunda değilsin. İşte bırakmak tam olarak budur. Bu taş kalpli olmak değil, intikam almak hiç değil. Bu bir narsistin varlığının sizin iç dünyanızda kapladığı alanın zamanla küçülüp yok olmasıdır. Sanki bir zamanlar izlediğiniz ama artık ilginizi çekmeyen bir film gibi. Gerçek özgürlük tam da budur işte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.